Şu an arkamda gördüğünüz bu şey doğa harikası değil. Dünyanın en yalnız evi. 40 metre yükseklikte ve bir adam 20 yıl boyunca bu yalnız evde yaşadı. Burası teleferik şehri arkadaşlar aynı zamanda. 20 yıl boyunca sadece 2 kere aşağı inip yaşamış. Ama yağmur yağdığından dolayı her yer kaygan. Madenlere çıkmak için bu teleferikleri kullanıyorlardı. Bu yemeği denememiştim. Buraya özgü bir yemekmiş. Muhteşem. Muhteşem. Şu anda çok güzel bir eskiden Sovyetlerin göz bebeği kaderine terk edilmiş durumda böyle. Çanaksız olarak TV izlemek mi? O zaman FS1 Pro. 4K kalitesinde YouTube ve tüm popüler platformlar tek cihazda. Dünyanın her yerinde kullanın, sınırsız eğlencenin keyfini çıkarın. FS1 Pro sunar. Herkese hayırlı sabahlar. Gürcistan'ın Kutaisi şehrinden soğuk ve yağmurlu bir güne uyandım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyifler yerindedir. Beni soracak olursanız iyiyim. Bugün hava soğuk, kasvetli. Bugün böyle bir hava beklemiyordum. Bir türlü yaza giremedik arkadaşlar. Bu videoda Gürcistan'ın en ilginç ve en garip şehirlerinden biri olan Chiatura'ya gidiyoruz. Bir şehre gidiyoruz. Oraya yakın farklı bir yer daha var. Orayı da göstereceğim sizlere. Kaya parçasının üstüne kurulmuş bir keşiş evi var. Gideceğimiz şehir Sovyetlerden kalma bir şehir. Şehir hem eski hem de inanılmaz bir yapıya sahip. Film seti için yapılmış bir şehir görünümünde. Fotoğrafları görünce gerçekten çok heyecanlandım. Benim bu şehri görmem gerekiyor dedim. Normalde benim bugün Tiflis'e gitmem gerekiyor. Burayı gördükten sonra kararımı değiştirdim. Önce burayı göreceğim, bu iki yeri göreceğim. Ondan sonra Tiflis'e geçeriz. Lafı hiç uzatmaya gerek yok. Hazırsanız videoya geçelim. Aşağı indik arkadaşlar. Taksi bekliyoruz. Taksi çağırdık. Taksiye toplamda 6 lira ödeyeceğiz. Yani kişi başı 50 liraya tekabül ediyor. 5 kilometrelik uzaklıkta olan Central Bus Station'a gideceğiz. Otogara gidiyoruz. Oradan marşrutka dedikleri araçlar Chiatura'ya gidiyormuş. Haydi biz aracı bekliyoruz. 1 dakikaya burada olur. Gamarcova. Central. А? Central Bus Station. По-русски или English? İngiliz? By station, yes? Yes. Потом я открылись. Eğer Kutaisi'ye gelirsiniz ve bu gideceğim yere gitmek istiyorsanız Central Bus Station'a gelin. Hemen arkasında böyle marşrutkalar var. Onlar gidiyormuş. Önünde dolmuşlar var. Bunlardan birine binip yola çıkacağız birazdan. Gamarcova. Chiatura. Orada. Tamam. Madlova. Ben bu tarafı görmemiştim. Yakın yerlere, köylere giden araçlar buradan kalkıyor arkadaşlar. Chiatura. Chiatura, yes. Okay. Gamarcova. Şimdi böyle burası hem garaj arkadaşlar hem de pazar. Burayı ben size göstermiştim önceki videolarda. Madlova. Madlova. Teyze şey satıyor. Çorap satıyor böyle sabah sabah. Sabah şu anda saat 9. Böyle arka taraflar hep pazar. Burada da böyle küçük bir garaj var. Yakın yerlere buradan gidebiliyorsunuz. Bir uzak yerlere de gidebiliyorsunuz. Tiflis'e, Batum'a. Tanesi 50 liraymış bir tane haçapuri. Bu farklı bir haçapuri. Bildiğim haçapuri şu ekmeklerden yapılıyor ama burada biraz farklıymış. Chiatura'ya gidecektik normalde. Yolun üstünde olduğu için bu gideceğimiz devasa böyle garip bir kilise, manastır var. Dediğim gibi böyle bir kaya parçasının üstünde bir manastır var. Şu anda var ya arkadaşlar, inanılmaz görünüyor ya. Bu doğa harikası değil. Bu dünyanın en yalnız evi arkadaşlar. Yukarıda bir manastır ev var. Oraya gidince yakından sizlere anlatacağım. Anlatmak için sabırsızlanıyorum.
Hava güzel, ormanın içi mükemmel. Güneş yüzünü açtı. Tabii ki Kutaisi'de yağmur vardı. Kasvetli bir hava vardı ama bu tarafta 2 saat mesafede böyle bir hava karşıladı bizi. Çok da güzel oldu. Yukarı çıkılmıyor arkadaşlar. Keşke merdivenlerden yukarı çıkabilsek. Yasakmış. Yukarı çıkmak yasak olduğundan dolayı maalesef yukarıya çıkamıyoruz ama ben çıkmak isterdim ya vallahi. O merdivenlerden çıkmak isterdim. Bir o merdivenlere şey diyorlarmış. Cennete giden merdiven diyorlarmış halk arasında. Aslında şöyle bir itirafta bulunacağım. Yakından çok böyle devasa, oha dedirtmiyor. Fakat uzaktan gördüğümde yani oha dedirtti. Uzaktan gerçekten inanılmaz güzel. Şöyle düşünün arkadaşlar, 20 yıl boyunca bir adam burada yukarıda yaşamış. Maxime adında bir adam her şeyden sanırım böyle bunalmış, sıkılmış. Yukarıda normalde bir manastır, kilise yoktu. Böyle küçük bir ev vardı. O evde yaşamaya başlamış 20 yıl boyunca. Rüzgardan korunmak için de evin içerisindeki buzdolabına yapıyordu. Geceleri buzdolabının içinde uyuyordu. Ve şurada karşıda gördüğünüz bu küçük yerde de eşyalar sergilenmiş. İçeride keşişe ait eşyaları böyle sergilemişler. Sandık var, araçlar, gereçler var. Kendisine ait kitaplar var, kutsal kitabı var orada. Böyle bir müze de yapmışlar. Müze ücretsiz. Buraya giriş de ücretsiz. Buraya girebiliyorsunuz. Osmanlı döneminde 15. yüzyılda terk edilmiş ve 1944 yılına kadar kimse tepeye çıkmamıştı. Fakat kötü çocuk olan Maxim 1990'larda hayatını değiştirmeye karar veriyor ve bu sütunun tepesine yerleşiyor. İlk 2 yıl boyunca dediğim gibi rüzgardan korunmak için eski bir buzdolabının içinde uyumuş 2 yıl boyunca. Daha sonra bağışlarla tepeye küçük bir kilise ve kulübe inşa edilmiş. Peder Maxim 20 yıl boyunca sadece 2 kere aşağı inip yaşamış. Onun dışında full yukarıda yaşamış ve oradan inmemiş. Şu merdivenleri kullanarak yukarı çıkıyormuş. İnanılmaz. Burada sanırım burada yatıyor. Türbe var burada. Herhalde buranın içerisinde yatıyordur. Herhangi bir bilgiye rastlamadım. Yazı yazmıyor burada içeride yattığına dair. Şimdi arkadaşlar şunu böyle tepeden görmek için sanırım bir trekking yapacağız. Yürüyeceğiz yukarıya kadar. Yani bugün bu video ilginçleşmeye başladı. Yukarı çıkacağız. Ama yağmur yağdığından dolayı her yer kaygan. Oh, be careful. Hosteldeki Finlandalı arkadaşımla geldik. Bir önceki videolarda göstermiştim. Ben de buraya gelecektim. O da oha no way. Az daha gidiyordum aşağı. Çantayı bıraksam mıydım ya? Neyse. Ayakkabının haline bak. Umarım değer. Umarım buna değer. What's it like, you know, when you say, oh, hello, I'm from Armenia, they say, good, or they say, okay. Like, we're French brothers and sisters nation. Kayıyorum ya ben. They're very happy, actually. I'm learning it almost 3 years. Because it was my dream to make it. Ceketim de düştü, güzel oldu. Arkadaşlar gitmek için uygun olmadığımızı düşündük. Arkadaşlar da tam yolu bilmiyor. Biz de dedik ki vazgeçelim, gitmeyelim. Şurada zaten yere düştüm, montum mahvoldu. Tekrardan düşmem umarım. Bak kayıyorum. Oh! No way! No way! Ah! Oğlum adamların aklına uyduk gittik ya. Benim montum yere düştü arkadaşlar. Montum şöyle bir kirlendi. Bakın. Görüyor musunuz? Kirlendi mont. Şimdi arkadaşlar bir otostop çektik. 11 kilometre gideceğiz sadece. Çatura'ya gidiyoruz. Bu araçla Çatura'ya gidiyor. Manzara çok güzel.
Şu anda Gürcistan'ın en ilginç şehirlerinden birindeyim. Çatura'dayım arkadaşlar. Abi Çatura gerçekten çok farklı ya. Ben ilk girişte bunu hissettim. Bakar mısınız binalara, yapılara, ortama? Hem günlük yaşamı sizlere göstereceğim böyle, hem de Çatura şehrinden bahsedelim. Çalışan teleferikler var. Teleferiklerle madenleri çıkarlarmış Sovyet dönemindeki burada çalışan işçiler. Az önce bir teleferik geçti fakat o insan taşıyor mu, normal çalışıyor mu bilmiyorum. Çatura bir maden şehri arkadaşlar. Dik vadiler arasında bir şehir. Sovyetlerin göz bebeğiydi burası. Sovyetler için çok değerliydi ve o dönem zengin bir şehirdi. Ama şu anda baktığımızda paslı, dökülmüş halde şehir. Ben biraz da bu şehri Tuzkaltuba'ya benzetiyorum. Sessizlik hakim bu şehirde. Teleferiği görüyor musunuz? İçinde insanlar var sanırım. İnsanlar yukarı çıkıyor. Şöyle her yerde pazar kurulmuş. Gerçekten yani böyle otantik, lokal, çok hoş bir havası var Çatura'nın. Bazı binalar dökük, yani yıkılmış, dökük pas içinde. Ama yine de burada insanlar yaşamlarına devam ediyor. Hayat mücadelesi burada devam ediyor. Unutulmuş şehirlerden bir tanesi diyebiliriz buraya. Tuzkaltuba'ya benzettim ben burayı. Düşünsenize eskiden Tuzkaltuba'da Sovyetlerin en zengin, en bilinen, en çok böyle tercih edilen şehirlerinden biriydi orası. Kaplıcalar, otellerle ünlüydü. Burası da o dönem zengin bir şehirdi. Maden arkadaşlar, madencilik vardı bu şehirde. Burası bir maden şehri. Fakat işçiler madenlerde hala çalışıyor mu, devam ediyor mu? Bunu bilmiyorum. Belki devam ediyorlardır. Her ülkede, her şehirde, maden şehirlerinde az da olsa madencilik devam ediyordur. Ve hem de günlük yaşamı böyle görmüş olduk burada. Gerçekten çok farklı bir havası var buranın. Sizler de hissetmişsinizdir. Bir de şehrin ortasından bir nehir geçiyor gördüğünüz gibi. Güzel bir şehir ya vallahi. Ben burayı sevdim şimdiden. Sevdim ilk izlenim, ilk dakikalar. Bakalım bu teleferikler nereye kadar çıkıyor? Şu yukarıda bir yere kadar çıkıyordur herhalde. Tam emin değilim ama umarım böyle tepeye kadar çıkabiliriz. Şurada da böyle bir yapı var. Muhtemelen orası bir karakol olması gerekiyor. Gamarcoba. Selam vermeden geçmeyelim. Arkadaşlar kişi başı yani 5 lira bile ödemedik ya. Evet. Toplamda 1 lira ödedik 2 kişi için. Nereye gidiyor bilmiyoruz ama. Şöyle yukarıya sanırım şu yukarıya çıkacağız. Sanatorya vesairedir. Sanatorya ya? Sanatorya diye bir yukarıda bir yapı var. Yukarıdan şehri görelim bakalım. Aşağıda bir kalabalık var. Çözemedik, cenaze mi, düğün mü? Cenazeye benziyor. Ben şöyle bir şey fark ettim arkadaşlar. Bunu böyle toplu taşıma mantığıyla düşünebilirsiniz insanlar. Bunu kullanarak böyle yukarı çıkıyorlar. Birkaç tane yukarıdan yeni fark ettim. Bir sürü böyle teleferik ağları kurulmuş. 1954 yılında Stalin emriyle kurulmuştu o paslı teleferik ağları ilk kurulduğu zaman. İşçileri madenlere çıkabilmesi için kurulmuştu o dönem. Şimdi sanırım buradaki insanlar böyle hani burada yaşayan insanlar da var. Bakın burada apartman var. Şu yan tarafta apartmanlar var. Hemen diğer tarafta da aynı şekilde yaşayan insanlar var. Bunu ben böyle fark ettim. İnsanlar toplu taşıma mantığıyla kullanıyor bunu. Bu bizim Türkiye'de olsaydı bunu böyle turistlere 500 lira 300 lira derlerdi, keserlerdi bileti. Ama biz burada normal toplu taşımayı kullanır gibi kartla ödeme yaptık. 50
cent yani yarım lari ödedik ya kişi başı. Şimdi böyle tiyatroyu yukarıdan göstereyim sizlere. Her yerde ama her yerde teleferik ağları kurulmuş. Sağdan sağa, şurada sağa giden var, sola giden var, şu tarafa yukarı çıkan var. Yani diğer tarafta aynı şekilde devam ediyor. Yani her yere teleferik kurmuşlar. Burası teleferik şehri arkadaşlar aynı zamanda. Yani maden şehri olduğu gibi teleferik şehri de diyebiliriz buraya. Zaten buraya geldiğinizde ilk fark ediyorsunuz hemen. Diğer şehirlere hiç benzemiyor burası. Bakın arkadaşlar, toplu taşıma mantığı. Şimdi geri aşağı ineceğiz. Tekrardan ödeme yapacağız sanırım. Kartla ödeme yapıp aşağı iniyoruz. Kartla. Evet. Madloba. Şöyle biletinizi alıyorsunuz. Toplu taşıma mantığı ya. Vallahi aynı arkadaşlar. Hiç farklı bir şey yok. Oh, monastery. Şurada yukarıda bir manastır gösterdi bize. Oraya da çıkın dedi bize. Oraya çıkın diyor. Ruş. English story. Kamar coba. Nagarhar. Good. Buradaki insanlar güler yüzlü arkadaşlar. Gerçekten onu fark ettim. Böyle, hatta benim yanımdaki arkadaşım da dedi, İrlandalı. O da dedi ki buradaki insanlar gülüyor dedi. Yani güler yüzlüler, konuşuyorlar, yardım ediyorlar, konuşmaya çalışıyorlar. Ya dedi, Tiflis gibi, Kutaisi'deki insanlar gibi değiller. Fakat Kutaisi bir tık daha iyi Tiflis'e göre. Ama Tiflis'te maalesef yani gülen insan göremezsiniz. Ama burada ben ilk girişte gerçekten onu fark ettim. Biz otostopla buraya geldik. İlk araba durdu, bizi aldı sağ olsunlar. Bizi buraya getirdi. Hani insanlar da bakıyor. Yerel halk cana yakın arkadaşlar. Gelip konuşmaya çalışıyorlar. Şu anda yanımızda da bir abi var. Geldi bizimle konuşuyor böyle. İngilizce bilmiyor ama işte geliyor, bir şekilde konuşuyorlar. Turist olduğumuzu anlayanlar yanımıza geliyorlar. Yani kamera dışında da çok gelen oldu. Bir türlü şey yapamadım, açamadım, fırsat bulamadım. Abi sanırım şey anlatıyor. Yavarcı bak. Yine Gürcistan her yerinde olduğu gibi tavuk döner, yani shawarma dediğimiz burada devam ediyor. Ama şeyi merak ettim ya, ne kadar acaba? Fiyatı merak ettim, fiyatı sorayım. Gamarcoba 10 liradan başlıyor. Madloba. Şu beni takip ediyor ya. Şu benim kokumu aldı ya, takip ediyor beni. Bakın güzelliğe bakın. Oğlum seni var ya alıp götürmek istiyorum. Şuna bir bak. 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 Hello. Aynı oteldeydik. Hello. Şimdi biz burada böyle konuşurken arkadaş geldi, bizi şuraya götürdü. Burası bir turist yeriymiş. Yani böyle turistlere bilgi veriyorlar ücretsiz bir şekilde. Sizleri burayı böyle tanıtıyorlar, bilgi veriyorlar. Buraya gitmeniz gerekiyor, şuraya gitmeniz gerekiyor. Tarihlerinden bahsediyorlar kısacası. Şimdi arkadaş normal bir şekilde bize şey gösterecek. Burada bir ünlü bir yemeği varmış. Favori yemeğiymiş, popülermiş o yemek. Onu gösterecek bize. Gerçekten insanlar yardımsever ya, çok sıcakkanlı. Ben bu şehri sevdim. Şimdi bir restorana geldik arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Lobio diyorlar yemeğe. Fasulyeli bir şey. Onu göstereceğim geldiğinde. Bir de yanında 5 tane hinkali istedik. Etli olan. Etli hinkali istedik. Onu deneyeceğiz. Thank you. You eat with you on your table. It's okay. Yes. The other men said yes. You can eat. Okay. Aynı otelde tanışmıştık. Onunla yes. Thank you. Madloba. Aynı otelde tanıştık. Onlarla yine karşılaştık. Her yerde onlarla karşılaşıyoruz yani. Şeyde de karşılaşmıştık. Kutaisi merkezde gezerken. Onlar da bizim gibi burayı görmeye gelmişler. Burayı görüp akşamüstü bizimle beraber muhtemelen Tiflis'e dönecekler. Biz hostel vesaire hiç ayarlamadık. Gidip bir tane hostelde kalacağız bakalım. Yes. Çek suyunu. Önce çatal ile şeyi aldı eline, böyle çatal bunu kesecekti de dedim ki buradan tutuyorsun şöyle. GoPro, hello. Şöyle Yeah, I tutacaksın want dedim. Five- Şöyle just 5 direkt million önce people. suyundan. Yes. Drink, yeah. Before drink Yes, water. okay. Shook. Yeah. And
Yes, nice. We learned today. Önce suyunu içiyoruz, How to sonra eat ısırıyoruz this. arkadaşlar. Finally. For eternity. Şöyle etli istedik. Hinkali'de 5 tane, en az 5 tane istemeniz gerekiyor. 4 tane vermiyorlar, 5 tane veriyorlar. Çünkü bir tanesi zaten 1 lira yani. 1 lira, 1,5 lira arkadaşlar. 5 tanesi 7 liraya tekabül Yes, one ediyor. night. 7 liraydı. Afternoon. 110 lira falan, 110-115 civarı. Building. Yes, we stay in the yes. Normalde Yes. bunu yemiyoruz ama bunu yemiyoruz ama no. Yes, you can eat. It's good. Delicious. Ama büyükler arkadaşlar, bakar mısın? Kocaman. Asıl merak ettim fasulyeli lobya dedikleri. Buraya özgü bir yemek. Onu deneyeceğiz. Onu bekliyorum. Arkadaşlar benim merak ettiğim lobya geldi. Gürcistan'da inkali denedim, çoğu şey denedim ama bu yemeği denememiştim. Buraya özgü bir yemekmiş. Şöyle içinde fasulye var. Fasulyeyi biraz eritmişler sanırım. Bayağı bir erimiş. Üstünde soğan var. Şöyle turşular getirdiler. Bunun ne olduğunu bilmiyorum, deneyeceğim. Şunu ben merak ettim. Şöyle bir deneyelim. C'est ça. Do you know what? Burada da böyle küçük bir çörek getirmişler. C'est magique Google. Bir parça çörek. Şunu ben bir şey yapacağım. Deneyeceğim. Oh, I'm looking for in English. Değişik bir çörek yani bu. Ekmek desem ekmek değil. Biliyor musun? Different. Bu gebre otuymuş arkadaşlar bu arada. Az önce baktım bilgisine. Bu ekmeğin hiç tadı tuzu yok. Ben bu ekmeğden hiçbir şey anlamadım bundan. Try bro. Yeah? Şimdi lobyayı deniyorum, bakalım tadı nasıl. Güzelmiş, bayağı güzel. C'est la merde. Baharatlı, güzel bir yemekmiş. Marketteki güler yüzlülüğü de gördük mü tamam artık. Ben eminim artık bu şehirden. Bu şehir gerçekten iyi. Biz toplamda 20 lari ödedik yemeğe ikimiz beraber. Hinkali ve o lobya dediğim yemek, içecek falan istemedik. İçecek istemiştik de gelmedi, sanırım unutmuşlardı. Toplamda 20 yani 330 TL ödedik o yediğimiz yemeklere. Kişi başı da 165 liraya tekabül ediyor. Bence uygundu yani, lüks bir restoranda, güzel bir restoranda yemek yedik. Şimdi arkadaşlar şöyle bir eski vagon gibi dar bir teleferikle yukarı çıkacağız. Küçük bir vagona benziyor ya bu. Dar bir vagon ama eski olanlar daha da böyle paslı küslüydü. Şimdi yukarı çıkacağız. Bir ücret falan da ödemedik. Vallahi direkt geldik, bindik. Gidiyoruz. Şöyle yukarıya çıkacağız. Bayağı dik bir tırmanış olacak. Bakın. İçerisi de bu şekilde. Eskiden bu vagonlara, yani bu teleferiklere, buna uçan tabutlar diyorlarmış buradaki halk. Niye uçan tabutlar? Çünkü bayağı dar olduğundan dolayı uçan tabutlar demişler bu vagonlara. Tabii bu şu anda bindiğimiz vagona benzer teleferik yeni bu. Fakat eski olanlar böyle paslı, dar vagonlardı o dönem. Şu anda böyle bir deneyim yaşadık. Yukarıya geldik, tamamen ücretsiz bu da. Hani ücretsiz bir şekilde çıkıyorsunuz buraya ya. Ben şaşırdım vallahi. Bir de ücretsiz çıktık. Manzaraya bakın. Muhteşem. Muhteşem. Şu anda çok güzel bir manzara var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok. Bakın böyle tamamen terk edilmiş bir bina. Pas içinde, kir içinde kalmış. Sağ tarafında da garip bir makine var. Herhalde bu da o dönem madenlerde çalıştırılan makinelerden bir tanesi olabilir. Şöyle yakından görelim. Bakın toprağı fark ettiniz mi? Toprak simsiyah, görüyor musunuz? Burada eskiden çok böyle kömür getirilmiş, götürülmüş. Hala izleri duruyor. Kocaman bir makine kaderine terk edilmiş durumda böyle. Bayağı büyük, devasa bir makine. Terk edilmiş bir bina. Muhtemelen bu binada o dönemde işçiler çalışıyordu veya burada kalıyorlardı. Ve bu arada buradaki birine sordum. Madencilik hala devam ediyor mu? Devam ediyormuş.
Hala çalışan işçiler varmış madende. Faaliyet devam ediyor yani arkadaşlar. Yani şehrin her yerinde teleferikler var. Her yere teleferik kurmuşlar. Hatta muhtemelen şu anda üstünde bulunduğum bu yerde eskiden bir teleferikti. Hatta teleferin görüyorsunuz pas içinde kalmış bir böyle kablosu, bir direği diyelim. Bu da muhtemelen böyle diğer karşı tarafa geçiliyordu. Karşı tarafta zaten böyle küçük küçük mağaralar var. Oralarda çalışmalar yapılmış. Şu tarafta da aynı şekilde devam ediyor. Bakın şurada da teleferik var. Böyle yukarıya çıkan. Net olarak şu an kamerada tam belli olmuyor ama ben şu an gözümle o teleferiğin şeyleri, halatlarını görüyorum. Pas içinde kalmış kalın bir halat görüyorum buradan. Diğer karşı tarafa geçiliyor. Yemin ediyorum bakın, kötülemek için demiyorum. Bu Türkiye'de olsa ücretsiz olmaz. Binemezdiniz buna. Yukarı çıkmak için yani en az Türkiye'de bir 400-500 lira ödemeniz gerekecekti. Vallahi helal olsun bu adamlara ya. Şimdi bu güzel şehirden ayrılıyoruz. Güzel misafirperverliklerinden dolayı bu şehre teşekkür edelim. Gerçekten mesela bu kadar misafirperverlik beklemezdim. Şimdi otogarına geldik. Herkesin yüzü gülüyor ya vallahi. Şu an belki kamerada fark etmediniz ama ben sağa sola bakıyorum. İnsanlar bakıyor. Böyle bir tebessüm ediyorlar. Ve gülümsüyorlar. Şu eski araçlardan çok var burada. Mercedes gördüğünüz gibi. Bayağı bir eski araçmış ya. Burası da buranın otogarı. Şimdi bir dolmuşla Tiflis'e geçeceğiz. Hangisi gidiyor? Şimdi arabaya binecektik normalde bizim. Normalde böyle bilet alıp binmiyorduk burada Tiflis'e vesaire. Ama burada bizi içeriye yönlendirdiler. Bilet aldık 15 lariye. Toplam 185 kilometrelik bir yolumuz var. Bu da yaklaşık 3-3,5 saat sürüyormuş. 3-3,5 saatlik bir yola çıkacağız. Şu anda saat 5 ve bayağı bir akşama varacağız Tiflis'e arkadaşlar. Arkadaşlar Tiflis'teyiz. Didube otogarına geldik. Hostel baktık kendimize. Bir hostele gideceğiz. Bu gece orada kalacağım. Belki birkaç gece orada kalırım. Ondan sonra Rusya maceramız başlayacak. Kendinize çok iyi bakın. Bu video bu kadar olsun. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone değilseniz eğer abone olmayı unutmayın. Hepinizi kucaklıyorum. Sevgiler, saygılar.